Dostlar, dostlar. Kıbrıs'ta mısın İpek? Hayır, İstanbul'dayım. Ya bir Daha İstanbul, sonra bir Kıbrıs. İstanbul'da olacağımı söylemiştim zaten Bilal Evet ama abicim. benim başım dönüyor ya. Niye, Yani ne oldu? ben Kıbrıs'ta olduğunu zannediyordum. Neyse peki şimdi İstanbul'a hoş geldin. Hoş geldin yayınıma. Bir dakika olmadı. Evet, astrolojinin prensesi İpek Can Bulat. Ünlü astrolog İpek Can Bulat'la Teşekkür yayınımızı ederim. Sağ ol, açtık. Hoş var ol geldin. eksik. Hoş Hoş, geldin İpek. hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Güzel bir günde program yapıyoruz. En sevdiğim gün, en güzel enerjili gün, en böyle dolu dolu bir gün, kutsal gün. Çok güzel. Cuma günü. Severim Çok, bugünü. çok güzel. Evet, bu arada güzel haberler verin, çok mutlu. Ay canım Çiğdemciğim teşekkür ederim. Bu arada bizi izleyen, takip eden bütün Bilal abimin, yayıncılarına da buradan selam, sevgiler gönderiyorum. Çok Evet. güzel. Evet, sizlere de merhaba dostlar, arkadaşlar, izleyiciler, takipçiler. İyi ki bizimlesiniz, hoş geldiniz. Bugün çok güzel konularımız var. İpek bize yıldızlara baktı, gezegenlere baktı, haritalarına baktı ve Afra ile Mert'le ilgili ilginç şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda dünyanın en saygılı burçlarını, kızlar bu adamları ayarlayın, bu burçların sahibi olan adamları ayarlayın, ömür boyu rahat edin, güvenin onlara. Bunu da konuşacağız ve diğer ilginç konularımız da var. Ancak rahmetli Abacı ile başlayalım istiyorum. Muazzez Abacı'yı kaybettik. Cenaze törenini ilk defa sizler burada duyacaksınız. Cenaze töreni şöyle gerçekleşiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı. Saat 12'de Pazar günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma programı olacak. Muazzez Abacı ile ilgili AKM'de 16 Kasım AKM'de saat 12'de ve Bilal abicim iştirak edecek misiniz bu, cenaze törenine? tam emin değilim. O saatte o gün bir şeyim var ama bir bakacağım yani duruma bir bakacağım. Katılmam gereken bir başka aktivite var. 17 Kasım ve o törenden sonra cenaze e, Ankara'ya gidecek. Evet, Ankara'da doğduğu yer Ankara'ydı ve onun vasiyeti Muazzez Abacı'nın kızı Sabaha'dan hayattayken vasiyeti ben babama doyamadım demişti. Babasını çocuk yaşta kaybetmişti ve çok her fırsatta babasını özlediğini söylüyordu. Konu açıldığı zaman beni öldüğüm zaman babamın mezarına babamla yan yana gömersin Sabah diye vasiyet etmişti ve evet. Ankara'ya gidecek cenaze 17 Kasım Pazartesi günü Ankara'da Kocatepe Camii'nde öğlen namazı kılınacak. Sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek babasının yanına. Muazzez Abacı'yı sever miydin? Tabii ki severim. Çok değerlidir benim için. Hatta daha önce de konuşmuştuk. Aslında bir kere daha, şimdi ölünün arkasından hatırlar mısın? Muazzez Bacı kalp krizi geçirdiği gün yayın yapmıştık seninle birlikte ve ben sana ne demiştim? Demiştim. Bana böyle böyle yaptı demiştim. Siz de dediniz ki çok iyi tanırım. Hatırladın değil mi? Hatırladım. Hatırladım. Bir Onur'la yayın yapıyorum, bir senle yayın yapıyorum. İçinde yatsın diyemiyorum. Sadece Allah taksiratlarını affetsin diye biliyorum. Allah günahlarını affetsin. İşte Yattığı yer inşallah. Evet. ayırmak lazım. İkisi de başka şeyler çünkü. Evet. Biraz sinirli bir insandı. Kızdığı zaman Evet. gözü hiçbir şey görmezdi. Çabuk parlardı. Ne burçları böyle olur? Hangi burçlar böyle çabuk parlar? Kızdığı zaman gözü bir şey görmez. Ama Boğa sonra da burçları. söner. Bilal abicim bir defa derecede agresif, haksızlığa tahammül edemeyen,
bir anda ani çıkışları ve fevri davranışları olan ve aynı zamanda gene bir anda, hani, böyle örnekleri de var tanıdıklarımdan. Mesela Demet Akalın bir boğa. Dolayısıyla aniden çıkışları, fevri davranışları. Mesela benim bir tane bir arkadaşım vardı. O da benimle aynı mesleği paylaşıyordu. O da öyleydi. Yani aslında haksızlıklara karşı kendini sürekli müdafaa etmeye çalışan, haksızlıklara karşı, kendinle bir mücadele veren, karşı taraftaki insanı kırdıktan sonra da bir o kadar gerçekten üzülen ve pişmanlık duyan en önemli burçlardan biri Boğadır. Koç burcuna da gelince insanlarla gerçekten ve sadece tanıdığı zaman da samimi olur. Neden biliyor musun? Dostlukları çok çabuk böyle pekiştirir ama bir anda dostluklarını bozabilir. Onları tanımak için çok sosyaldir, ikizler gibi. O Bir yüzden dakika. dolayı da Ay pardon, affedersin. Arjantin'e Estağfurullah, buyurun. Arjantin'e özel aboneme selam veririm. Çünkü hemen gidecek o, biliyorum. Ver bakalım. Nelida Manzano, hola. Hola Nelida, hola hola Hıı. hola, welcome, hola. Tamam. Nelida, kendine iyi Evet. bak. Görüşürüz. Pardon, bir şey soracağım. 12 Kasım doğum günü. Ne burcu oluyor Muazzez Abacı? 12 Kasım. İnternet bakalım. İ- Bilal abiciğim, 2 saniyenizi rica edeceğim. A, Tabii, internet kötü. tabii. Dondum çünkü oradan, dondum. Dondun, bir ara gitti geldi, şimdi tamamen gittin. Görüntün gitti. Eee, değerli dostlar, değerli dostlar, İpek Canbulat'ın görüntüsü gitti. İpek Canbulat, elma dersem çık, armut dersem çık. Tamam da yani çok enteresan bir olay var. Bir Evet, yerde mesela başka yerde ben yayın yapıyorum. Orada yayın sırasında yayınımı evet, sosyal medyada donmadım. anladım. Nazar değdi, nazar diyelim o zaman. Sen yani görüntün geri gelmiyor mu, gelmeyecek mi? Nasıl A oldu? bir saniye konuşalım. Beni görmüyorlar değil mi şu an ama sesimi duyuyor mu Seni izleyicilerimiz? görmüyorlar, seni duyuyorlar. Herkes duyuyor seni ama görmüyor. Peki, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben Eee, yayını şu an kapatamam. Öyle bir şansım yok. hayır, Eee, kapatma zaten, devam edeceğiz kapatma. buradan Kapatma. Seni ama görebilirdik biz, göremez ama miyiz? şu an olmuyor çünkü internette problem var. İnternette problem var. Peki, Evet. şeye geçsen, cep telefonunun Nereye? internetinde misin, evin internetinde misin? Onu onu kapat. Onu kapat. Güzel Geç. attın. Şu Geç anda peki görelim güzel yüzünü. Geç. Evet, astroloji, uzmanı, astrolojinin prensesi diyorum ben ona. İpek Canbulat, bir teknik sorun yaşıyor. Biraz sonra gelecek, bizimle beraber olacak ve, konuşmaya devam edeceğiz, sohbete devam edeceğiz kendisiyle. evet. Mu sesim? Sesin hep geliyor zaten ama görüntünü Tamam ama çünkü özledik. ben normalde şeye bağlandım. Görüntünü Eee, özledik. ay, nasıl yapacağız onu? Onu düşünüyorum şu an. Niye? Benim sana yolladığım linke bassana. Yani linke nasıl basacağım? WhatsApp'tan. WhatsApp'ı aç. WhatsApp'ı aç. WhatsApp'ta en son yolladığım linke bas. Tamam. Bas. Bastım Gel buraya İpek. ama olmuyor Bilal abicim işte yani. YouTube'da yayın yapıyoruz. Bak diğer sosyal mecraların hepsinde Instagram'ından tut Face'ine kadar hepsinde şu an yayındayım. Ama Peki. maalesef burada olmuyor, çıkmıyor. Bu ne alaka ben anlayamadım yani. Hayır, sende sorun vardı, gittin ama geri gelmen lazım. Şimdi değiştirdin mi? Geldi. Değiştirdin mi? Bak, bak, bak. Bastım. Bak al bastım. Ben sana tekrar yolluyorum şimdi. Bir daha yolluyorum. Bir dakika bekle. Yaptım. Yaptın da nerede? Görüntün yok. Ben kendimi görüyorum ama. Siz görüyor musunuz? Siz görüyor musunuz? İpek Hanım'ı görüyor musunuz arkadaşlar? Yazar mısınız? Aslında bir kere daha kapatıp açsak. İpek Hanım'ı görüyor musunuz? Bir daha aç. Sen kapat, bir Bilal daha abi aç. Kapat, sen kapat. Sen kapat. kapatıyorum. Sen Bir daha kapat, bir daha geliyorum. gel. Seni görmüyorlar. Evet. Tamam, görmüyorsunuz İpek Hanım'ı. Ben de görmüyorum zaten, gitti. Şimdi tekrar gelecek. Evet, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili kendisi
dün bakım yaptı. O konuda da ben de merak ediyorum, neler söyleyeceğini arkadaşlar. Evet, ekliyorum kendisini. Geldi şu anda, ekliyorum. Ekledim. Geldin mi? Burada mısın? Geldin. Evet. Peki, Özür şi diliyorum o sizden on bir on 4 iki dakika on kadar. iki Kasım 12 Kasım Muazzez Abacı'nın doğum günü. Hangi burç oluyor? Akrep tabii ki de. Akrep burcu oluyor. Akrep burcunun özelliği sinirlenir mi? Fevri midir? Muazzez fevri çünkü. Fevriydi. Bilal abicim, daha önce de söylediğim gibi aslında bunun burçlarla alakası yok. Biraz insanların karakteristik meseleleri. Tabii eğer olayı astrolojiye biz bağlayacaksak uzun lafın kısası, Akrep burcunun en belirgin özelliği bir defa çok kincidir. İnanılmaz kincidir. Ona ne yapılan iyiliği, ne yapılan kötülüğü unutur. O kötülüğün mutlaka bir gün biletini keser. Yani, durur. Elbet bir gün mutlaka, hani, derler ya aslan kükrer, o da bir gün kendinin kükrettiğini karşı tarafa hissettirir. Çok ani çıkışları vardır. Boğalar gibidir akrepler ama akreplerin aslında içsel dünyası mutsuzdur. Bir de onlar mesela tutkuyla bağlanırlar. Muazzez'in böyle tutkulu sanıyorum Hasan Heybetli vardı değil mi hayatında? Hasan Heybetli vardı. 2 kez evlendiler. Çok Evet. tutkuluydu. Hayatının en büyük aşkıydı. Muazzez Abacı'yla ilgili, pardon, başka söyleyeceğim bir şey var mıydı bu Söyle konuda? bakalım. Yok, o cenaze programını tekrar okuyacağım. Başka konuya geçeceğim. 16 Tamam. Kasım Pazar günü İstanbul'da saat 12'de öğlen Atatürk Kültür Evet, Merkezi'nde anma programı var. tamam. 17 Kasım bir gün sonra Ankara'da Kocatepe Camii'nde öğlen namazında cenaze töreni gerçekleşecek ve sonrasında Cebeci Asri Mezarlığı'nda rahmetli babasının kucağına defnedilecek. Kendi isteğiydi bu. Beni babamla gömün, babamın mezarına Allah gömün diyorum ya demişti. günahlarını affetsin, taksiratlarını affetsin. Çok değerli Affetsin. bir sanatçıydı. Ben Evet, çünkü yani sanat müziğinde 2 kişiyi dinlerim. Biri Muazzez Abacı, biri de Bülent Hanım'ı dinlerim, Bülent Ersoy'u. Ama, tabii ki değerli birini kaybettik, öyle söyleyeyim. çok değerli birini kaybettik. Evet, Peki Güllü konusunda ben bugün daha önce de öğlen de canlı yayın yaptım Güllü'yle ilgili. 2'de bir konuşurken ağzımdan Güllü cinayeti diye cinayet lafı çıkıyor. Hayırdır inşallah diyorum. Sen bir astrolojinin prensesi olarak, bir uzman evet. olarak yıldızlara bakıp da haritalara bakıp da zaten bakmana gerek yok. Sen Ya aynı Bilal zamanda abi, okumuştun hayır, Kıbrıs'ta lisans? okudum önce 4 sene. Eee, 4 sene okudum. 4 sene okuduktan sonra 2 sene, üzerine master yaptım İngiltere'de. Master ne üzerineydi? Psikoloji ama Psiko tabii ki işletme de bitirdim. 2 üniversiteyi bitirdim ama işletmede hem master'ım hem doktoram var. Yani Business of Administration okudum. Onu da yurt dışında okudum. Ama tabii ki ben hep enerjileri böyle, ne bileyim, tercih ettim hayatımda. Hep böyle, ne bileyim, astrolojiyle ilgili bir şeyleri tercih ettim. Sevdim yani bu işi açıkçası. Yoksa yapamayacağım iş yoktu. Ben bir ara hosteslik de yaptım yani lisanımdan dolayı. Peki, Güllü olayına bakınca, düşününce geriye dönük bütün bu olan bitenleri, ya ne görüyorsun, ne hissediyorsun? Yani bu cinayet mi yoksa kaza mı? Vallahi şimdi bu aslında, birtakım şeyleri görüyoruz, yani duyuyoruz. Etraftan duyduğumuza göre ya da ne bileyim, işte, emniyet müdürünü bile ne diyorlar? Emniyet müdürü bunları çekmiş ifade vermişler. Ondan sonra Yalova Cumhuriyet Savcılığına veriliyor ifade. Yok onu kullanmadım, yok bunu kullanmadım, yok onu yapmadım, yok bunu yapmadım. Şimdi 2 taraf arasında bir husumet var. Bildiğiniz gibi Seyhan Soylu'yla neydi beyefendinin adı? Patronuyum denildiği Ferdi iddia Aydın, Ferdi Ferdi Aydın'la Aydın. arasında. Aslında düşünecek olursak çok şeyler yerine oturuyor. Ama her zaman söylediğim tek bir şey var. Emniyetten fazlasını biz bilemeyiz. Biz buna karar veremeyiz. Emniyet söyleyecek. Biz de sonuç itibarıyla, bekleyeceğiz. Ama bana da sorarsanız şaibeler yok değil, var yani. Evet. Şaibeler var. Gazeteci Sevilay Yılman bugün sabahleyin, Show TV'de Bu Sabah programına katıldı ve Evet. başından beri bak yine cinayet diyecektim, hayırdır inşallah. Bu olay olduğundan beri, Güllü'nün ölümünden beri bu işi adım adım takip ediyor. Yalova'ya da gitti, orada
Evet, İnsanlarla da konuştu, evlere de gitti filan ve o, bu sabahki programda, eee, 2 kardeş için evet, bunlar kaçabilir. Bunlar kendini yok edebilir. evet. Bunlar cinayet, bu iş cinayet. Bu iş cinayet, bunlar da bu işin zanlısı. Bunları gözaltına almak lazım. Daha ne bekliyorlar? Bunu bir gazeteci televizyon programında sabahleyin ortada çok ciddi Teşekkür bir ederim. cinayet olduğunu benim gibi milyonlarca insan düşünüyor dedi Sevilay Yılmaz. İlk kez ilk kez bu konuyla ilgili olarak araştırma yapan günlerdir bir ay oldu. Bu işi takip eden birisi Ferdi Aydın dışında ve 2 tanık ifade veren savcıya onların dışında birisi açık açık bu cinayet ve bunlar kaçacaklar dedi. Eee, ve bugün ne olmuş biliyor musun? Hı, Yine Sevilay Yılmaz söyledi. Bayan başsavcı Duygu Hanım bugün TÜBİTAK'a gitmiş Gebze'ye. Ve onlar TÜBİTAK'a daha evvel kasetleri göndermişti. hı. Pardon, kamera kayıtlarını, ses kayıtlarını göndermişti savcılık. Onlarla orada toplantı yapmak için bizzat gidip onların çalışma yerinde ne elde ettiniz, ne gördünüz, ne duydunuz, sizce bu iş ne diye onların yerinde. İstese onları kendi makamına çağırabilirdi. Savcının böyle bir yetkisi var. Hı hı. Zarif insan. Zarif insan kendi gitti ayaklarına toplantı yaptı. Tabii o toplantının neticesini bilmiyoruz. Ama bu kadar da artık sona doğru yaklaşıyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Yani bu işin ne zaman neticeleneceğini sen tahmin ediyorsun ve neticelendiği zaman, insanlar "Oh!" diyecekler mi? Memnun kalacaklar mı? Yani, eee, kamuoyu, sence aydınlanacak mı yoksa daha mı vahim, daha mı karanlık olacak Güllü'nün ölümü? Bu konuda bir şey söyleyebilir Valla misin? şimdi Bilal abicim şöyle söyleyeyim, yani bütün ben biliyorsun şu anda neredeyim? Şu anda sen neredesin? Tahmin edeyim mi? Tahmin et bakayım neredeyim ben? Güllü dediğin kişinin olduğu yerdeyim. Çınarcık'tasın. Ben Kıbrıs'ta değilim, Çınarcık'tayım şu an, yazlıktayım. Ama Senin İstanbul'da da evin var Bağdat Caddesi'nde. Ben evet, seni Bağdat var, Caddesi'nde var. Evet, zannediyorum. evet, var. Çınarcık'ta mısın şu anda? Çınarcık'tayım şu an, yazlıktayım. Güllü'nün evine yakınsın. Çok yakınım. Daha iyi, Hatta enerji birkaç daha kere yakın, daha sosyal iyi gelir medyada sana. yayın Ne yaparken hissediyorsun? Ne geliyor? Nasıl bir enerji alıyorsun? Ne geliyor? valla ben oradan geçiyorum, yani açık açık söylemek gerekirse az önce de oradaydım, kuaföre gitmiştim. Eee Ne anlatayım ki? Yani, orada çok kötü bir enerji var, doğrudur. Bu enerji birikimi var, çok büyük bir sıkıntı var ama, cinayet olduğunu söylüyorlar. Yani, esnaf da dâhil hepsi söylüyor. Ben de diyorum ki emniyetten büyük ya da cinayet masasından büyük kimse yok. Bekleyeceğiz, göreceğiz diyorum. Bekleyeceğiz, göreceğiz diyorsun. Evet. Peki, Gupse Özay 5 yıldır evli Barış Kocası Arduç'la. yakışıklı bir adam, o mu? Evet, evet, yakışıklı. Bak nasıl biliyorsun yakışıklı adam diye. Hemen nasıl biliyorsun? Ama, İii, yani, yakışıklı, yalan mı söyleyeceğim? Bazı erkekler öyle biliyorsun, ilginç. Kıvanç Tatlıtuğ, o, işte, ne bileyim, var öyle bir iki kişi. Var öyle bir iki kişi. Var. Barış Arduç'un eşi diyor ki, Hıı. Barış'ı kıskanmıyorum. Barış Arduç'un biliyorsun böyle, şeyleri filan, kaslar maslar harika bir çocuk fizik olarak. Kıskanmıyorum. Hem Hı. partnerlerini tanıyorum. Yani onun karşılıklı başrolde oynadığı kadınları tanıyorum. Hem kocamı tanıyorum demiş. Ya sence gerçekten kıskanmıyor mudur ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne diyorsun ya? Bak Şimdi kimlerle bazı oynamış. Bir de onu söyleyeyim. Bak, yerleri bak var. kimlerle oynamış bak. Evlendikten sonra kimlerle oynamış. Karısıyla flört dönemindeyken Barış Arduç evlenmeden bir iki ay önce Burcu Biricik'le oynadı. Kuzgun dizisinde. Gökçe Bahadır'la oynadı Kulüp dizisinde. Sonra Hande Erçel'le oynadı. 4 yapımda birden oynadı. Dizi, film. Ve Alparslan Büyükselçuklu'da Fahriye Evcen'le oynadı. Hep güzel kadınlarla oynadı. Kıskanmaz mı? Sen ne diyorsun ya? Yani bir kadın bir defa, yani sadece evli olmasına gerek yok.
hayatındaki arkadaşını, flörtünü, boyfriend'ini her şekilde, yani, aslında duygusal bir iletişim kurduğu insanı kıskanır. Ama evliliklerde bu durum biraz daha farklı olabilir. Bazı güçlü karakter kadınlar, yani, "Ben, işte, güçlüyüm, ben şuyum, ben buyum." diyen kadın her zaman kocasını bak Bilal abicim kıskanmaya da bilir. Onu da söyleyeyim. A! Kıskanmaya da bilir. Ama öyle yakışıklı bir adamı benim kocam olsa ben kıskanırdım yani. Kıskanırdın diyorsun ha? Ben kıskanırdım. Çünkü gerçekten adam yani, hoş, etkileyici. Etkileyici bir yani ben bilmiyorum tabii sizler gibi Tabii bakamam ben de ama kadın yani gözüyle söylüyorum bunu yani. Bir kadın gözüyle söylüyorum ama hoş adam yani. hoş adam. Dünya ahiret kardeşimiz olsun da sonra da demesinler böyle böyle dediler diye. Hoş ama tabii benden çok küçük o. Ama ben kendim, fikrimi söylüyorum. Bir kadın olarak baktığım zaman dıştan hoş adam. Yani, yani, kadında da birtakım değişik özellikler var. Yani, kadın da boş bir kadın değil aslında birbirini dengeliyorlar. Birinin yakışıklılığı, birinin zekâsı, ikisi de birbirini dengeliyor doğru orantıda. Peki, yani o kıskanmıyorum demesi o zaman bu da bir korunma usulü belki de yani Tabii ki, tabii şey ki. Kıskanmıyorum. Yani, işte, eşim özgür, yani, kıskanmıyorum ben. Aslında iyi bir şey yapmıyor. Çünkü bunu do yıllarca yapan kadınlar hep aldatıldılar. O da ayrı hikâye. Vay! 9 Ekim ne burcu? Barış Arduç 9 Ekim 1987 doğumlu. Evet. 9 Ekim neye tekabül ediyor? Hangi burç oluyor? Bir de, şimdi şunu söyleyeceğim. 9 Ekim'den ziyade aslında hep bana bunu söylüyorsun. Diyorsun ki mesela İpek, ben diyorsun, işte, diyorsun, 8 Ekim, 9 Ekim, 10 Ekim ne burcu? Böyle bakılmaz ona. Yani şimdi ben, mesela atıyorum 7 Mayıs'ta doğdum, Boğa burcuyum. Ama bir de bunun biliyorsun Ay burcu var, bunun yükselen burcu var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla, 9 Ekim ne burcu diye bir şey yok. Ne O verem burç sana? Başka atıyorum ne mesela vermem gerekiyor? Başka ne teraziyse istiyorsun? burcu Başka ne istiyorsun? Söyle onu da vereyim. neyi? Doğduğu günü verdim. 9 Ekim 87 dedim. Başka ne istiyorsun? İsviçre'de doğmuş. Yeterli mi falına şeyine bakman için? İsviçre'de doğmuş. Asıl tabii ki yeterli de tabii ki bunun için biliyorsun böyle hemen doğum haritası trak diye çıkarılan bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Ama sadece şunu biliyorum. 9 Ekim gezegeni Venüs'tür. Yani benimle aynıdır. Ben mesela Boğayım. Benim de gezegenim Venüs. 9 Ekim Venüs olduğuna göre Terazi burcudur. Yani dengeli aslında Terazi için ne derler? Dengeli bir burç. Ama ben aynı fikirde değilim. Terazi aslında burçların en dengesizi. Yapma be. Normal hayatta da dengesiz. Yapma Anlatabiliyor be. muyum? Terazi gördün mü kaçacağız yani. Öyle mi diyorsun? Yani, o ama dediğim gibi, yani, bunun ay burcu ne, yükseleni ne, doğum kaçta doğmuş, nerede doğmuş, anne adı ne? O kadar geniş detaylıdır ki bu. Ama ben genel anlamda şunu söyleyeyim. Bana ne sormak istedin mesela? Terazi, 9 Ekim, Terazi, gezegeni Venüs. Evet, ne öğrenmek? Çapkın mıdır? Çapkın mıdır? Terazi mi? Değil, Asla. Hayır, hayır, değil midir? hayır. Bir defa son derece en sadakatli burç, Terazidir. Ayıptır söylemesi Evet. en ahlaksız burç da, yani, böyle, nasıl anlatayım, duygulara bir tarafa atan, işte, Evet. duyguca davranan Yaydır. Unutma bunu bak. Yay mı? Ya He. ilişkilerde, çok kısa, böyle, short time ilişki yaşayan, hani, böyle, kısa süreli ilişkiler, duyguları bir tarafa bırakıp da yaşayan burçlardan birisi Aslan'dır. Ne diyorsun ya? Ben aslanım. Ne dedim benim için? Evlilik ama evli olanlar için konuşmuyorum ben şu anda. Ha, Konumuz evlilerle ilgili değil. Tabii ki. bekarlar Tabii ki bekarlar için dedin. bekârlar için söylüyorum. Ben kendimi bildim bileli evliyim ya. Ben Ya, 18 yaşında evlenmiştim ilk eşimle. Şaşırtıcı. maşallah. Annemi Selamlar. kaybetmiştim. Annemi kaybetmiştim. Yapayalnızdım hayatta. Öyle hissediyordum. İlk eşim de bana yakınlık gösterince öyle evlenmiştim ama, eee, şimdiki eşimle çok mutluyum. Çok şükür bundan sonra da olmaz zaten. Allah herkesi de mutlu etsin. Allah Şimdi bana da herkesi de. şöyle sorular soruyor danışanlar. Ya, Evet, evliliğe inanmıyoruz. Evlilik aşkı öldürüyor. Yok efendim şimdi gupseden çıkıyorum yola. tamam. Yani evlilikte işte, şöyle oluyor, evlilik monotonlaştırıyor ilişkiyi. O Evet, yüzden sevgimizi korumak ve aşkımızı korumak adına sevgili kalmayı tercih ediyoruz diyenler var. sevgili kalmayı tercih ediyoruz. Diyenler var.
Ben Ah, çok dünya. kutsal bir müessese olduğuna inanıyorum. Çünkü sonuç itibariyle birtakım ahlaki boyutlarımız ve Türk, ananelerimiz var bizim. Sonuç itibariyle gerçekten bizim, şeyimiz farklı, görgü kurallarımız diğer ülkelere göre. Ben de daha değerli görüyorum evliliği. Kutsal bir müessese ve daha değerli görüyorum. Benim seyircim şeyi nasıl görüyor acaba? Şu anda bizi izleyenler. Kusura bakmayın, ben MasterChef'i izlemiyorum. Sen izledin mi hiç MasterChef'i? Bir tane izledim, tombik bir adam vardı Soner diye. Evet, O var, o var, o var, o var. Hep yiyor, hep biraz mama bana yiyor. böyle bir, şey geldi, Hep yani sevgili yapıyor, biliyor musun? Dışarıda, özel hayatta. duydum, duydum, biliyorum. Hep sevgili yap. Program açık konuşacağım. Evet. Acun duymasın, Acun da benim okul arkadaşımdır bu arada. Sınıf Eee, arkadaşın Acun senin, söylemiştin. evet, Nereden? evet. Şeyden mi? Kadıköy Anadolu'dan. Kadıköy Eee, Anadolu Koleji'nden. evet, Evet, lisesinden. Modadan. Ya, Acun benim gittiğim Ali Usta vardı ya bizim gidip de orada salep çifte dondurma yediğimiz yerde. tabii Sürekli modada meşhur yer Ali Usta. yani orada görüşürdük, karşılaşırdık. Okulda da öyle keza. Benden yaşça büyüktür o. Sen Ama bilir Bilal misin? abi Ben bir şey söyleyeyim mi? 45 sene ilk Ali dondurmacı neydi? Ali Usta mıydı? Ali Usta. Usta değildi ya sanki. Ali Ali Usta mıydı? Usta. İlk dondurmayı ben orada kaç yaşında? 45 sene evvel yedim, biliyor musun? 45 yıl oldu orada. O kadar eskidir orası. Öyle. Ve Aynen. kuyruk olurdu. Müthiş kuyruk olurdu. Pardon, devam et lütfen. Neyse, konumuz şeydi, bu, neydi? Acun'un yaptığı program. Survivor değil de bak Sorayım, bilmiyorum. onunla ilgili sorumu sorayım ama. Tamam sor. Soru değil de bu, yani seyircilerimize de. Orada Barış diye bir çocuk varmış, yarışmacı. Gördün Evet mü var. bilmiyorum. Ba Evet var. Ya diyorlar Var. ki bu nasıl bir yakışıklılık, doğru mu, yakışıklı mı? Esmer, doğulu, düzgün. Ben bilmiyorum. O bak şimdi Bilal abi Bilal abi dediler. yakışıklılık Bunu kişiden kişiye yapımcılara göre söyle, değişir. dizi yapımcılarına bunu söyle, film yapımcılarına bu çocuğu söyle. Oynatsınlar bu çocuğu, oyuncu yapsınlar. Bu kadar yakışıklı dediler. Doğru mu? He? Olur mu sence? Bilal abicim benim bak ne diyorum ama benim Evet. zevkim farklı, onun zevki farklı. Ben esmer adam He. ben sevmem esmer. Mesela zevkim benim açık tenlidir. Ben kumral severim. Hayatımda esmer bilmem yani kimse de olmadı hayatımda. Hiç bilmem. Hımm. Yani kumral tercihim ya da, işte, orta kumral, kumral ya da sarışındır, hep öyledir. Ama esmer hayatımda bilmem. Hiç hayatımda esmer biri olmadı benim. Benim zevkime hitap etmiyor. O yüzden bana sorarsan yanlış bilgilendiririm. Hiçbir Peki, esmer de yakışıklı Ümran diyor ki, "Evet, Barış'ı biliyorum ama çok tripli." "Abo!" demiş Ümran. Antepli misin Ümran? Abo! Adanalı. Adanalı. He. Sen. Dotacığım merhaba, hoş geldin. Lübnan'dan sevgili Dota, Sel. Ya, evet, yılbaşında hangi ünlü şarkıcı kaç lira alacak? En çok İpek'in sevdiği konuya geldik. Yılbaşında Hangi ünlü en bak çok parayı bir alacak? ne olursun şu anda bak senin ilgileneceğim. Senin, şu anda chat'inde, birisi var yazmış bana sanki çok sen beyaz mısın demiş. Herhâlde bunu diyen de kara bir adam olmalı açıkçası, esmer bir adam olmalı ki esmerlere laf söylediğimi zannetti. Hayır değil, o benim kendi zevkim. Saygı duyuyorum fikrine ama o benim kendi zevkim. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben bu konuda, hani, sağlıklı bilgi veremem dedim sevgili Murat. Evet, dinliyorum. Canım benim. Şimdi, yılbaşında kim ne kadar para alacak? Hangi sanatçı çalışıyor, ne kadar para alacak? En çok parayı her zaman olduğu gibi yine Tarkan alıyor. Tarkan Biliyorum. bir milyon bir Ne çıkacak milyon o? Kıbrıs'ta dolara. çıkacak Concord'da. $1,5 milyon diye duydum, doğru mu? Senin duyduğun doğrudur. 1 milyon dolar diye yazmış Bir buçuk gazeteci milyon dolar. arkadaşlar. Bir Ha, buçuk milyon diye mi duydun? evet, $1,5 milyon. Afişleri asıldı mı Kıbrıs'ta? Şu an havaalanında gördüm en son, evet. Afişleri Havalimanı asıldı Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta yılbaşı gecesi Tarkan 1,5 milyon diye duydun. Evet, Tarkan geçen sene ve ondan evvelki sene 1 milyon euro almıştı yılbaşında. Ne yapıyor euro? 55 mi oldu şimdi? En iyi sen bilirsin dolar, döviz hesaplarını. Çünkü Kıbrıs'ta yaşadığın için. Orada ama pound'la değil mi orada da sizin? maalesef sterlin geçiyor, yani euro Pound geçmiyor ama pound yine geç. Evet, o sterlin. civarlar, o Evet, civarlar. Evet, o evet. civarlar.
1,5 milyon diyorsun. Evet. Allah daha çok versin. Yıldız Tilbe 10 milyon lira yılbaşı gecesi çıkacak. Edis 8 milyon liraya çıkacak. Gülşen de 10 milyon lira alıyor. Bir daha önce şunu söylemek istiyorum hemen. Evet, Şimdi rakamları Türkiye içinde asla alamazlar. Bu rakamları Türkiye içinde asla alamazlar. evet. Bunlara bu rakamları veren Kıbrıs. Yani Tabii, aslında şarkıcıları da şımartan Kıbrıs. Çünkü Kıbrıs'ta zaten bunlar oteller de vermiyor, kasinolar veriyor. Kumardan gelen bir parayı orada aslında değerlendiriyorlar ve onlara veriyorlar. Dolayısıyla ben inanmıyorum ki Türkiye'de 5 yıldızlı değil, 10 yıldızlı bir otelde sahne bile alsalar hiç kimse 10 milyon falan vermez. Çünkü tabii, tabii. kaşeler belli zaten. Kıbrıs. Yani sahne ekonomisine Kıbrıs'ın çok büyük katkısı bu. Ebru Gündeş 10 milyon lira Evet. alacak. Aldı tabii. Bu paraları 6 ay önce alıyorlar. 6 ay önce bu anlaşmalar yapılıyor yılbaşı Zaten için. paraların hepsi alınmıyor Bilal abicim. Paraların yarısı alınıyor. Bunları da menajer alıyor. Diğer yarısı da, konser günü alınıyor. Yani yılbaşı Sibelcan günü. Sibelcan 8 milyon lira, Özcan Deniz 8 milyon lira, Mahsun Kırmızıgül 10 milyon lira, İrem Derici 3,5 milyon lira. Şimdi burada bakıyorum da Gülben Ergen 3 milyon lira en az. İrem Derici de keza öyle 3,5 milyon lira çok az. Niye bu kadar az alıyor bunlar sence? Ne kadar düşük ücretler? Diğerlerine göre 8 milyon alıyorlar, 10 milyon alıyorlar diğerleri. Yani İrem Derici 3,5 milyon lira yılbaşında zaten 2 misli alırlar biliyorsun sanatçılar. Eee, Dolayısıyla çok az geldi bana. Acaba onlar yılbaşı gecesi daha evvel yaptıkları programlarda, Hayır geçmiş Bilal yıllarda abi, yaptık. alakası yok. Şimdi bazen, bu bir arz talep meselesi. Mesela Kıbrıs'ta genelde hep söylerim. Mesela bir Bülent Ersoy, bir Sibel Can, bir Ebru Gündeş, bir Yıldız Tilbe, özellikle sevgili menajer, neydi çocuğun adı? Haluk Şentürk'ün özellikle, 2 yani şöyle söyleyeyim, normal kaşelerin, yılbaşında 2 katı gibi bir şey, öyle söyleyeyim. Ama Evet. İrem falan yani yılbaşı günü yapmaz ama ben Hande Yener'leydim mesela geçen sene. Hande Yener çok güzel iş yapıyordu. Hande Yener'de eğlendin değil mi? Hatta o gün seni aramıştım, hatırladın mı? Ben dedim akşamleyin dedim, dur bakayım birine Fatih Ure Fatih Üre'ye gitmiştim ya hatırla Merit'te. Oradan seni aramıştım. Ben burada sıkıldım yan tarafa geçeceğim Royal'e. Hande Yener çıkıyor orada dedim ve oraya gittim ama tabii Fatih'in beni hep eğlendirir yıllardır ama Fatih'te niye eğlenemedim onu söyleyeyim. Çünkü, Söyle. Fatih'in inanılmaz kalabalıktı ve ben son dakikada rezervasyon yaptırdığım için arka masalardaydım. O açıdan dolayı Fatih'i çok net izleyemedim. Miyobum ben, görmüyorum. Ama Hande Yener'de en ön masadaydım. İnanılmaz süperdi Hande Yener. Süper. Hande Yener'in zaten şarkıları filan olay ya. Evet, süperdi. Evet, evet. Çok arkasındaki grup da, dans grubu da her zaman çok diri. Hande çok önem veriyor sahneye üzerine de, şarkılarına da. Yani Ben Hande'nin de ben ben de biraz böyle beğeniyorum tarzını beğenmiyorum. beğeniyle. Biraz rüküş tarzı geliyor bana. Ama onun haricinde, sanatına, mesleğine, şarkısına, şarkıyla birlikte dans çok zor, çok zor bir şey. Aynı şekilde mesela Hadise'yi de çok kutlarım, tebrik ederim bu konuda. Çünkü hem dans hem şarkı söylemek çok zor. Çok zor, doğru söylüyorsun. Tantaşçı bir açıklama yapıyor. Evet. "Neden müziğe ara verdin?" diyorlar. Konserlere, şarkıcılığa yani Hıh. Tantaşçı bayılıyorum ben. Çok başarılı bir şey. Herkes seviyor Tantaşçı'yı. Konserleri bak diyor ki "Sağlığım da keyfim de yerinde." diyor. Evet. "Sağlığım da keyfim de yerinde." diyor. "Bir sorun yok." diyor. Ancak bir saniye orayı bulacağım. Bir saniye. Bir dakika. Teşekkür ederim Kaan Bey. Hah, Ne evet diyor? dinle Kaan Bey ne diyor? İpek Hanım çok güzel görünüyorsunuz diyor. Hımm. Bir saniye. Biliyorsun, Tantaşçı, kimseye de gözükmüyor. Gözlerden uzak. İstanbul'da değil, Bodrum civarında. Oralarda böyle bir çiftlik hayatı yaşıyor, Tantaşçı. Diyor ki konserlere neden ara verdi? 44 yaşına geldi ve hâlâ 20 senedir en çok sevilen şarkıcılardan biri. Hiç böyle magazinde filan göremezsin. Sansasyonu yok. Ben gittim, onun sahnesine gittim. Evet. Adam çok soğuk ve donuk. Sadece bir şarkısı için gittim.
Peki. Neden konserlerine ara verdiğini açıklıyor. X hesabından açıklamış. Son günlerde sevenlerimiz tarafından merak edilen ve magazine de konu olan konser yapmama mevzusuyla ilgili sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Şarkıları sevilen, albümleri dinlenen ve sahnelerde karşılığı olan bir sanatçı birkaç sene konser yapmamayı seçtiğinde günümüz dünyasında bu durum insanlara ya delilik ya da hastalık gibi gelebilir. Evet. Oysa sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizgi çok incedir. Sanatla uğraşan her insanın vazifesi sırtına çuvalı yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak ya da halktan edindiği zenginlikle magazinlerde boy göstermek değildir. Ben alkışlarım abi. Abi ben alkışlarım ya. Zira ticari yeteneği olan herkes sanatı kullanmadan da para kazanabilir. Sanatçının topluma faydası olabilmesi için önce ruhunun zengin, aklının ve zihninin özgür olması gerekir. Bence ancak o zaman gerçek mucizeler başarılır. Ben hem sizler hem de kendim için her şeyin en iyisini istiyorum fakat hiçbir şeyin fazlasında gözüm yok. Yani diyor ki ben kendimi diyor dinlenmeye çektim diyor. Üreteceğim. Diyor bunu bir fırsat bilip de diyor şehir şehir dolaşacağım, konser dolaşacağım, para toplayacağım, çuvalla para kazanacağım. Böyle bir şey istemiyorum diyor. Ya sence haksız mı? Bence çok haklı ya. Orada mısın? Dondun. Dondu. Hayır, donmadı. Buradayım ben. Niye donsun? Siz orada konuşurken ben de alttan yorumlara bakıyorum. Yani, açgözlü olmaması güzel bir şey. Bu bir fırsat. Bak çok seviliyorum, çok beğeniliyorum. Şu konseri de kabul edeyim, buraya da gideyim konser yapayım, burada da yapayım, şunu da yapayım. Para çeşme akarken toplayayım, doldurayım filan. Evet. Böyle bir şeyde değil. Böyle bir hırs içinde değil. Hırs zarardır her zaman. Allah korusun bir yerden bir yere yetişeceğim diye uğraşırken bir kaza geçirsin, bir şey olursun, bir hastalık olur. Kendi hayatını dinlenmeye ayırmış. Sağlığım da keyfim de yerinde. Bahar aylarında yapacağım konserlerde yeni şarkılarımızı, bak yeni şarkılar üretiyormuş bu arada. Hep birlikte söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Karşınıza yepyeni bir tan olarak çıkmak için gün sayıyorum ben de demiş. Çok dürüstçe buldum ben bu tavrını. Çok dürüstçe buldum. Bu arada sunucu yazar Ece Vahapoğlu benim çok eski arkadaşım. Biliyorum, çok severim. Kötü hastalığa yakalanmış. 2 aydır kanserle mücadele ettiğini açıkladı ki onun kadar kendisine iyi bakan az bulunur. Onun kadar spor yapar, beslenmesi hakikaten çok özen gösterir, sağlıklı, dengeli beslenir. Yoga yapar, meditasyon yapar. Hep bunları da paylaşır zaten yıllardır. Televizyon programlarında da bunları sergiler, anlatır. İnsanlara öğütler verir sağlıklı yaşam üzerine. Kontrollerinizi aksatmayın diyor. Ama ne olmuş hayatında biliyor musun? Neden bu kötü hastalığa yakalandığı burada belli. Kendisi söylemiyor da. Evet, Eee, ne olmuş söyleyeyim mi? söyle bakalım. Kötü hastalığın, kanserin birinci sebebi yani beslenme dışında birinci sebebi Evet. nedir? Strestir, üzüntüdür, derttir, kederdir. Sana alkışladım ben İpek'i alkışlamaz mıyım? Ya, İpek'i alkışlamaz mıyım? İpek, bu kızcağız, bu sevgili Ece Vahapoğlu çok kısa evet. süre önce annesini ve babasını kaybetmiş üst üste Tamam, işte, biliyor musun? büyük bir ızdırap, büyük bir, üzüntü yaşadı. O yüzden dolayı bu oldu ama, kanserin boyutuna göre değişir. Ne kanseri? Vardır, kanser vardır. Mesela kadın hastalıklarıyla alakalıdır yahut da ne bileyim ciğeriyle ilgilidir, göğüsle alakalıdır. Neyle alakalı kanser? Neyle? Neyle alakalı? Rektum kanseri. Ya ki Allah'tan kendisi gitmiş kolonoskopi yaptırmaya. Düzenli olarak yaptırıyormuş işte 2 senede bir mi ne yaptırılıyor ya belli bir yaştan sonra. Sonra her seneye iniyorsun filan. Kontrole check-up'a gitmiş. Orada ortaya çıkmış. Yani erken teşhis de denilebilir ama kemoterapiye başlanmış. Kemoterapi 3. evredeymiş kemoterapi.
2 ay olmuş, teşhis konulalı. Kemoterapi 3'üncüye geçmişler. Yine de, herhâlde ümitsiz bir durum değil ki ben diyor gezmeye filan diyor, kemoterapinin müsaade ettiği ölçüde diyor, yaşantımı aynı şekilde sürdürmeye devam ediyorum diyor ve Tamam. hasta olmadan önce bir televizyonla anlaşmıştım yeni bir program için diyor. Onu da ertelemiyorum diyor. O programa da başlıyorum diyor. Sen bir psikolog olarak Psikolog, evet. ve insanları çok iyi tanıyan bir hanım olarak, Teşekkür ederim. Ha. benzer durumdaki hanımlara ne tavsiye edersin? Ben, bir kadın olarak bir defa, hayatınıza hiçbir şey için üzülmenize ya da bir şeyi dert etmenize gerek yok. Çünkü gerçekten bu, bela hastalık sadece ve sadece stresten, üzüntüden oluyor. Hatta dönem dönem kendi kendime bile teselli veriyorum. Saçma sapan şeylere üzülüp de niye "Aman," diyorum, "başım ağrıyor." mesela, bir de evham da var bende. "Acaba," diyorum, "kafamın burasında tümör mü geldi? Orama bu mu oldu? Burama bu mu?" Bunları da kodlamak iyi değil. O yüzden dolayı bence açık konuşmak gerekirse kesinlikle ve kesinlikle, eee, dert etmeyin hiçbir şeyi. Çünkü hayat o kadar kısa ki birileri için ya da bir şeyler için üzülmenize değmez. Hayatı akışına bırakın, her şeyi oluruna bırakın. Her şey insanlar için. Sağlıkta, hastalıkta hepimizin başına gelebilir ama bence en güzel şey sağlıklı yaşamak, huzurlu yaşamak, sevgiyle yaşamak, mutlu yaşamak. Çok güzel söyledin ya. Yani üzüntüyü dışarıda bırakmak lazım. Fakat sevgili İpek, öyle bir şey oluyor ki çaresiz hissediyor insan kendini. Mesela bir ekonomik sıkıntıya giren insanlarımızı düşün. Son zamanlarda özellikle çok var. Banka borcu dağlar gibi, kredi Evet. kartları patlamış. Bunun bir çıkışını göremiyor, bulamıyor, bir çıkışı yok. Yani burada üzülmemek mümkün değil ki. Yani bu çok var toplumda biliyorsun. Ya bana da yazıyorlar, sana da yazıyorlardır. İnanın diyor işte çocuğuma yedirecek bir şey yok evde filan diyor. Şimdi yani burada, stres yapma, üzülme, neşeli ol. Yani böyle insanların ne yapması lazım? Yani, Yani bir defa şöyle söyleyeyim, ben bile ki hayata bakın, benim mesela her insanın hayatında belli evreler ve belli dönemler oluyor. Mesela benim, yıllar geçtikten sonra beni tanıyan insanlar bana diyorlar ki, "İpek, sen bir kahkaha atardın, 9 mahalle duyardı. Neden artık öyle değilsin?" Herkesin diyorum ya, hayatında birtakım sıkıntıları olabiliyor. Yani stres olabiliyor. Fazla tabii ki takmayayım diyorum ama demek ki diyorum yaşla da alakalı bazı şeyler, onu da söyleyeyim. Yani mesela İnanılmaz, ne bileyim, gençken 30 yaşla o 40 yaş arasındayken hiçbir zaman asla ve asla bir şeyi kafaya dert edip takmıyordum. Ama ne zaman bu 50 yaşı gördüm, beşli rakamı, ondan sonra hayatımda her şeyi takar oldum. İşte size öğüt verirken belki kendim yapamayabilirim. Çünkü, terzi kendi, söküğünü dikemez. Anlatabiliyor muyum? Ama en büyük hastalık gerçekten stres ve üzüntü. Kendi kendime sözler veriyorum, üzme kendini diyorum, şunu yapma, bunu yapma ama insanlar o kadar kötüler ki, o kadar kötüler Bilal abi, o kadar kötüler. O yüzden hayvanları seviyorum. İnanmazsın bu dinsiz hayvanlar var ya, bunlardan iyiler. Bunlar aslında evrene görevli olarak geldiler. İnsanlara sevgiyi öğretmek için geldiler. köpekler, kediler, Aynen öyle. Evet. Aynen kuzular, keçiler, inekler, möğler hepsi çok sevimli. fark Hepsi etmez hayvanlar. hayvanlar. Bütün hayvanlar emin ol, bütün hayvanlar. Bütün hayvanlar çok Soğukkanlı sevimli. hayvanları hariç tutuyorum. Onları sevemedim, sevemiyorum. Yılanla fareyi sevemiyorum. Yani yılan ve fare soğukkanlı hayvan. O yüzden onları sevemiyorum ama köpekler benim hayatımın anlamı. Anlamı yani. Sevgili İpek, dünyanın en saygılı burçları diye bir şey okudum. Sana danışmak istiyorum. Evet. Bu karşısındaki insana en çok değer veren, saygıyı sadece yakın ilişkilerinde değil, toplumun her kesimine saygı gösteren burçlarmış bunlar. Balık burcu, Boğa burcu, Oğlak burcu, Terazi burcu, Başak burcu. Katılıyor musun? Bir defa saygın mesleki anlamda çok analizler yaptım. Mesleki anlamda evet, doğrudur. Balık burçlarının çoğu açık konuşmak gerekirse mesleki hayatlarında da saygın.
dırlar. Yahut da ne bileyim bunlardan genelde, işte, siyasi yönden balıklarda çok bilirim, siyasi yönden yüksek mevkilerde olanlar var. Askeriyede, işte, ne bileyim, general, paşa, amiral gibi mertebelere ulaşanlar var balıklarda. Saygındır, doğrudur. Bu arada sen de paşa kızısın galiba, değil mi? Yani benim babam albay Ha, ama albay mıydı? evet, ama şöyle söyleyeyim, uzun yıllar aslında oraya kadar geldi babam ama maalesef, benim gibidir o da böyle diktatör tarzıdır. Ben asker kızı olduğumu her yerde belli ederim. Dolayısıyla, yani şey, eee, çok güzel yerlerde görev yaptı babam ama ben hiç onun yolunda aslında gidemedim. Keşke de onun gibi olsaydım. Biraz şey farkımız var herhâlde bu askeriyenin ya da askerlere öğretilen birtakım şeylerin özelliği. Çünkü bende merhamet var, vicdan var ama maalesef mesela babamda öyle bir şey yok. Askerler değişik herhâlde bir eğitim alıyorlar ya da ne bileyim savaşları, bilmem neleri, derslerini alıyorlar. Acaba biraz daha mı gaddar oluyorlar? Biraz daha mı, sert oluyorlar? Babanın askeriyedeki sınıfı neydi? Önce babam levazımdı. Sonra da, neydi? Levazımdı. Ondan sonra tankçı. Tank ve levazım. Adamcağız bayağı yorulmuş ya, bayağı Benim yorulmuş. babam Kara Harp Okulu'nda hocaydı. Savaş ve taktik hocasıydı. Dolayısıyla, yani, çok da sert, sert mizaçlı, aynı zamanda çok da dediğim gibi böyle tek çizgide bir adamdır. Soğuk donuktur, bana benzemez. Benim sadece babamdan beni ayıran tek özellik, evet, disiplin konusunda doğru, asker kızıyımdır, çok şeyimdir, böyle katıyımdır, diktatörümdür ama bendeki merhamet, bendeki vicdan, acıma duygusu, insanlık mesela değişik duygular vardır. Babamda öyle bir şey asla Sen yok. çok çok ya bırak seni bana anlatma. Sen çok zarif bir insansın. Ay, Çok teşekkür ederim. çok öylesin. Ne burcuydun sen? Boğayım ben. Boğasın. Anladım. Tehlikelidir, tehlikeli. Tehlike Tehlikeli. Çok Peki iyidir çok ama onun bir noktada bir ayarları kaçtığı zaman inanmazsın hiçbir şeyi gözü görmez. Asla görmez. Asla, asla. Evlilik hayatında da çok böyle şeydir. Yani ne kadar mesela çok tanıdıklarım, kendi adıma konuşmam ama boğalardan tanıdıklarım var. Mesela Demet Akalın da öyle 2-3 defa evlilik yapanlar. evet. Hep böyle, kendilerini erkek zannederler. Biraz böyle testosteronu fazla bir burçtur, öyle söyleyeyim. Bunu çok böyle analiz ettim. Danışanlarımda da çok var. He. Bir arkadaş deminden beri programın başından beri soruyor. Yengeç burcu ne olur İpek Hanım Yengeç burcu. Bu günümüzde bu gelen giden geriye giden retro filan Evet, yengeç yengecin burcuyla ilgili yengeçler çok evcimenlerdir. Çok saygın karakterlerdir. Bakın demin sorduğunuz için söylüyorum. evet. Benim çok bildiğim yengeçler var. Balıktan sonra gelen aslında en saygın burçlardan biri de yengeçtir. Öyle Çok mi? böyle tabii, tabii, tabii. Evlilik hayatlarında çoluğuna çocuğuna düşkün. Yani inanmazsınız bütün aldığı parayı evine akıtan, hatta yengeç burcu birikim yapamaz. Mesela bir, yatırım yapamaz. A! Yapamaz. Çünkü Niye? bunları hep eve akıtır. Çoluğuna çocuğuna akıtır. Hep, eğitime çok önem veren bir burçtur. Ebeveynlerden bahsediyorum, yani anne babalardan. Eğer Kadınla kızla baba ebeveyn parasını kadınla kızla yiyen burç hangisi? kova, Hovarda burç. kova, Çapkın öyle midir? kova. Vur Çapkın demeyelim patlasın çal ona da, oynasın. He? çapkın demeyelim daha, yani onun yorumlamasını yapamayacağım ama Mehmet Ali Erbil mesela. Evet, Eee, evet, evet. Tam oldu Mehmet şimdi. Ali Erbil. Bravo. Ondan Bravo. Bak sonra var magazinle öyle nasıl çevremde birleştiriyorsun? de var Sen yani. beni geçtin ha. Niye? Magazinle nasıl birleştiriyorsun hemen? Bravo. Öyle maalesef. Mehmet Yani Ali Erbil. Mehmet Ali bunun Erbil de yorumlamasını bizi yapamam izliyor, ama kendini gizliyor. Mehmet Ali Erbil evet, de bizi izliyor, kendini gizliyor ama iyi yakaladın sen onu. İyi yakaladın. Mehmet Ali Erbil öyleydi, yıllarca öyleydi. Doyumsuzluk vardı Mehmet Ali Erbil'de. Doyumsuzluk vardı, evet, Doyumsuzluk doğru. vardı. Daha önce de Doyma konuştuk hep doyumsuzdu. Yani ben onu Kıbrıs'tan da tanırım, yayınlar da yaptım, bütün yayınlarına giderdim onun. Konuk olarak alırdı beni. Ben de astrolojiyle ilgili yorum yapardım. Ama şeydir, yani çok eşli burçlar bunlar. Çok eşliliği sever. Onun da sonu yok ki. Çok eşliğin de sonu yok ki. Yani Belli bir noktada biter, sizi de bitirir. Sevgiye saygınız kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu demek. bravo, bravo. Sevgiye Peki saygınız kalmaz. peki İkizler Burcu'nun şu zaman, içinde bulunduğumuz zamanda,
kısmeti açık mıdır sence? Yoksa bu retrolar falan onu kötü mü Hayır, etkiler? çok sosyal olduğu için inanılmaz derecede o biliyorsunuz fingir fingirdir böyle hayata çok bağlı, çok pozitif insanlarla tanışır, seyahatlere gider. Uçakta bile tanıştığının gider, bir hafta sonra davetlisi, misafirlisi olarak hayatlarına girer. Kendini İkizler. sevdirttirir. İkizler tabii. Vay İkizler öyle canına. sosyaldir. Tabii çok sosyaldir. Dolayısıyla ikizler burcu ile ilgili olarak neyi merak ettiğini bilmiyorum. Neyi merak ediyorsun mesela? Bu İşte retrolardan etkilendi mi? Hayır, hayır, heh, asla. Bu retrodan etkilenmez mi? hayır, etkilenmedi bu retrodan. Peki Aslan bu retrodan etkilendi mi? Ben Etkilendi, öyle mi? etkilendi, Ne etkilendi. anlamda, nasıl etkilendim ben? Parasal anlamda şu anda sıkıntı, kaygı, tasa, korku. Kovalar da aynı şekilde. Kaygı, kasa yani kaygı, tasa yine korku. Birtakım acabalar var bunların hayatlarında ama, en önemlisi aslanların aslında özellikle şu son 2 haftadan beri işsel anlamda büyük problemleri var. Parasal anlamda borçları var. Bence artık müsrifçe Çok yapılan şükür, çok şükür ben iyi harcamaları bırak durumdayım canım. Bu söylediklerin bende yok da, ama genelleyince öyle çıkıyor diyorsun, değil mi? Genel olarak. genellemiş ben hep danışanlarımdan bakarım, yola çıkarım. Yahut da dedim ya, Amerikalı bir yazar var, onu okurum mesela, oradan yola çıkarım ama bana kalacak olursa aslanlar, yani bakın demin de söyledim. Yani bu sadece sizin normal güneş burcunuz önemli değil. Bunun ay burcu var, yükseleni var. Sizin hayatınızı retrolar etkiler. Bakın şu anda inanılmaz bir retro, inanılmaz havada bir karman çorman bir enerji var. Hatta bakın çok dikkat edin. Özellikle aslanlar ağlayabilirsiniz, gözyaşlarınızı silersin, bir daha ağlarsın. Kafanda deli sorular olur. Sevgisinden emin olamadığınız insanları yargılarsın. Küskünlükler, kırgınlıklar. Hatta özellikle aslanların hayatlarında, bakın bayanlarından bahsediyorum. Bayanı da ayrı, erkeği de ayrıdır. Şöyle bir şey de vardır kafalarında bir soru. Yani acaba gerçekten ben nereye gidiyorum? Ben ne yapıyorum? Benim hayatım hep böyle olumsuzluklarla mı geçecek diye yanlış düşünüyorlar. 4 Nisan tarihi itibarıyla değişecek. Bu Hadi arada bakalım. 26'sı itibarıyla da retroların zaten biraz gerilemesi, frenleyecek, durağan bir döneme gireceğiz. Sizinle aslında bir yılbaşından sonra konuşalım. Yani ben tabii sizinle derken Bilal abi sizinle demek istemedim. Aslan, Hani aslan, aslan genel anlamda aslan. Oğlaklar etkileniyor mu bu retrodan soruyorlar. Oğlaklar etkileniyor mu? etkilenir, evet, çünkü toprak grubudur. Oğlak, Başak ve Boğa çok etkilendi. Bu aralar kafaları çok karışık. Tartışmaları her daim patlayacak bir bomba gibi. Öyle mi? Oğlaklarda bir de inat vardır. Aman Allah'ım, bir inat vardır. Yani Yapma bilmediği şeye ya. inat yapar. Evet, inat Yapma ya. inatçılık vardır onlarda. Öyle söyleyeyim. Oğlak erkekleri hiç çekilmez o zaman ha. Yani bilmiyorum benim oğlak erkeği hiç hayatımda olmadı ama, şöyle söyleyeyim, Oğlak burcu inatçıdır. Zaten Keşif burcu olduğu için onunla çok fazla iletişim kurarak, ya da hep alttan alarak, bazı şeyleri tolere edersiniz. Onun çünkü o var ya, siyahı görür siyah, inadına beyaz der. Sırf polemik çıksın diye çok sever. Çok sever. Yaylar retrodan etkilendi mi? Yaylar da retrodan, şu anda bir saniye, bir dakika bakayım, bir dakika. Ben de birtakım notlar çıkardım ama Yay burcu, açık konuşmak gerekirse bir dakika bakıyorum. Yay İyi ki varsın vallahi. O kadar çok sevdiler ki seni takipçilerimiz. Herkes canım ben de yazıyor. onları çok seviyorum. Olur mu öyle? Herkes yazıyor. Bana Herkes yazıyor. ulaşmak zor değil ama. Yani bana bazen yazıyorlar buradan. Ben her zaman inanın YouTube'a girmiyorum. Ben Bilal abi için giriyorum. Bana Sağ ol. ulaşabilirsiniz. Bakın Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. İpek Astro Instagram adresim. Benim tabii ki bekârlık soyadımı yazmış Bilal abi ama İpek Ünlü Koç diye de yazıp beni bulabilirsiniz sosyal medyadan. Dolayısıyla ben, tabii ki size yorum da yaparım. Yani neyi merak ediyorsanız söylerim de ama eğer bakın Yay burcuysanız, Yay Evet. burcuyla tanışıp hayatınıza bir Yay'ı aldıysanız, ah, sizi öyle bir güldürür ki, sizi Yapma öyle ya. mutlu eder ki, sizi Yapma öyle ya. şeyler öğretir ki, öyle bir dersler verir ki. Yapma ya. Mesela az önce Aslan'dan bahsettik. Evet. Aslan, iyi Aslan burcu insanları egoludur bir defa. Çok böyle bildim ama Allah yok, Allah. bu konuda gerçekten çok Evet, eminim kendimden. Bunu yaparım, bunu yaparım. Mesleğiyle ilgili de mesela bir şeyin peşine koşar ve evet. o konu öyledir. Koşar ve asla şey yapmaz. Yani diğer insanların söylediklerini umursamaz. Onun tek doğruları vardır.
Ama aslanı da boğa gibi kızdırdığın zaman kükrer, onu bilin. Kükrer. Çok güzel. Peki, Tarçın 8 Eylül doğumlu Tarçın. Köpekler Allah için, aşkına kediler için köpeklerin de burcu var. hakikaten kediler için, köpekler için de var mı böyle şeylere? İnanılır mı? Ya, Allah iyiliğini versin. Gerçekten ölüyorum şu anda. Toprak grubu, tarçın. Tarçının burcu bak bir şey söyleyeceğim sana bak. Evet, 8 Eylül Başak. Bak şimdi, iyi evet. dinle. Başak Bekle. Şitakçı. Tabii ki Başak. 8 Eylül Başak. Evet. Ama tarçın sabah mı doğdu, akşam mı doğdu, satın mı aldınız tarçını? Tarçını satın aldık ama, doğum gününü öğrendim tabii, satan arkadaştan, kişiden. Se Allah Allah. 8 Eylül, evet. 8 Eylül 10 yaşında. Şimdi 2015. 10 yaşında tarçın, cinsi Evet. ne? Erkek, erkek. Erkek. Şimdi köpeklerin de dişileri, köpeklerin de erkekleri var ama genelde hayvanseverler çok bana danışanlarım var böyle ama çok nadir. Yani hayvanın artık psikolojisi kafayı yiyen, yani o hayvanı sanki doğurdu gibi zanneden danışanlarım da vardı. Köpeği sanki annesi A! doğurdu. Tabii vardı. Çok vardı öyle sorarlardı bana, işte, "Köpeğim Oğlak burcu, onu ne bekliyor? Ömründe bir sıkıntı görüyor musun? Sağlık sıkıntısı var mı? Ya da köpeğimi nasıl bir köpekle çiftleştirebilirim? Hangi burç olmalı?" diye ar yıllarca çocuk sahibi olamayan, tamamen aklını kafasını köpeklerle bozmuş vardı. Yalan değil, Vay be. vardı. Enteresan, enteresan. Peki, gerçekten onların da, burç haritası var mıdır? Yani tutar mı Olmaz olur gerçekten mu? de hayvanların Olmaz da? bu bir Köpek gezegen. Dünyaya gelişimizle alakalıdır bu. Biz dünyaya geldiğimiz an gökyüzünde ne oluyor? Retro mu var? Uranüs mü var? Mars mı var? Savaşçıl bir gezegen mi var gökyüzünde? Ben ne durumda ortaya dünyaya geldim? Yağmurlu muydu hava? Karlı mıydı? Güneşli miydi? O yıldızların durumu neydi? Birbiriyle olan uyumu neydi? Bu tarz şeyler dediğim gibi buna, bir gün sadece astrolojiyle ilgili ya da enerjiyle ilgili yayın yaptığımızda zaten buradan sizin bütün yazan, eee, arkadaşlar, evet. Yazıyorlar, devamlı yazıyorlar. Devamlı yazıyorlar. Ben şimdi şeyi çok merak ediyorum. Afra ve, Mert'le ilgili. Bugün Abi dizisinin başrol oyuncularının afiş çekimi yapılmış arkadaşlar. O afişleri görürüz. Şimdi, afişleri rötuşluyorlar, o çekilen fotoğrafları. İşte, kendisini daha da gençleştirecekler herhâlde Kenan İmirzalıoğlu'nu Afra'nın yanında filan. O rötuşlar filan halledilsin. Bu yayınlanır, yarın yayınlanır büyük bir ihtimalle. O fotoğrafları görürüz. Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu yan yana gerçekten, göreceğiz ilk kez. Tanıtımdan önce fragman da önümüzdeki hafta çıkacak diye duydum Şimdi arkadaşlar. Bilal abi bir saniye dursana orada. Az önce kovalarla ilgili bir yorum yaptım ama bu eğer kova ile ilgili değil. Bakın diyorlar ki bana Mert Ramazan da diyorlar kova burcu. Şimdi az önce dedim ya ben Mehmet Ali de kova şöyle böyle. Evet, evet. Bakın onların, Mehmet Ali'nin, eee, doğum haritası benim ilgi alanımda değil ama Mert'in, Afra'nın doğum haritası benim ilgi alanımda. O Ezberle. zaman geçelim. Ben sözü sana bırakıyorum. Ha, yani benim ilgi alanımda. Şimdi bana derseniz ki, Mert de kovaydı." O zaman siz Mehmet Ali Erbil'le Mert'i denkleştirmiş oluyorsunuz. Böyle yapmayın. Mehmet Ali'nin yükselen burcu farklı, Mert'in farklı, Mert'in doğum haritasındaki gezegenlerin geçişi farklı. Mert bir defa inanılmaz bir Satürn'ün etkisi altında. Dolayısıyla Mert'in hayatında birtakım sıkıntılar var şu aralar. İşle ilgili kafası karışık, yeni projeler var. Dolayısıyla aşk hayatında bir sıkıntı yok. Bana özelden yazmayın. Bana hep özelden diyorsunuz, ne olacak, ayrılacaklar mı? Ne kadar insanlarla ilgili kötü düşünüyorsunuz. Size başından beri ne diyorum? Afra ile Mert'in ayrılığını asla ve asla ben görmüyorum. Afra da Mert de inanılmaz büyük bir aşkla, büyük bir mutlulukla zaten hayatlarına gerçekten, yönlendirecekler ama şu aralar mesleki hayatlarıyla ilgili sıkıntıları var. Yani sıkıntı derken şimdi bu, aşk ilişkisini ya da gönül ilişkisini patlatırlarsa iş hayatında başarısız olurlar. Hayat nereden geçiyor? Tamamıyla materyalden. Materyal önemli şu anda. Çünkü onlar çok genç. Bir şeyler yapmak zorundalar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Mert'le Afra Saraçoğlu ile ilgili bana kötü yorumlar yazıp mesaj atmayınız. Çünkü ben enerji uzmanıyım. Dolayısıyla beynimden geçirdiğim her türlü kuantum frekansına siz de dahil çarpılırsınız. Yapmayın. Ama Anladınız mı? çarpılmayın, İnsanların çarpılmayın. mutluluğunu isteyin. Bırakın da evlensin Mert'le Afra Saraçoğlu. Evet, bu arada YouTube'da yayındayım.
Şu an Bilal Özcan TV. Lütfen yayını takip edebilirsiniz. Bana da yazıyor diğer danışanlarım diğer hatlardan. Evet, Bilal abi şöyle söyleyeyim bakın. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. 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 Afra ile Mert için konuşuyorum. Şimdi yani burada ben Mert'i böyle şahlandırırken Afra'yı da böyle yapamam yani. Ya da Evet. dengelemem. Afra'nın da çok büyük artıları var. Afra da ona güç veriyor. Bir defa aşk çok büyük bir enerji. Çok Öyle büyük bir enerji ki biz bile dünyada sevgiyle, biz aşk enerjisiyle varız. Bugün bu aşk denen şey olmasa insanlar da olmazlar. Yani bakın inanmazsınız bana soruyorlar işte şimdi. Hayvanlarda bile bu duygu var. Köpekler bile yanlış anlamayın beğenmediği bir köpekle çiftleşmiyor. Hayvansal diyorsunuz değil. Bakın alttan ben yazıları okuyorum. Kesinlikle yanılıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ben insanların hayatlarında sevgi enerjisiyle ben var olduğum için ve herkesi de sevdiğim için hayatımda da bu enerjiyi birisiyle dargın ve küskünken bile onu hayatımdan ve yolumdan gönderdiğimde o enerjiyle gönderiyorum. Ve bana kötülük yapan insanlara hep iyilik yapıyorum. Siz de bunları yapın. İşte hayatımda aslında benim mutlu kalmamın sırlarından biri de bu. ne Anlatabiliyor muyum? güzel. Ayakta Ne güzel. kalabilmemin büyük sırrı bu. Çünkü yaradan Rabbim ne demiş? "Bana gel ama huzuruma gel ama sakın kötülükle gelme, sakın kötü kalbinle gelme, kul hakkınla gelme, işte, gıybetle gelme yahut da, ne bileyim, işte bir başkasının parasını alıp ya da evliliğini sonlandırmak ya da evliliğine girmek ya da yani çok büyük günahlar var. Bakın günahların da, fıtratımızda, günahların da level'ları var. Anlatabiliyor muyum? En büyük günah var, ondan sonra günah var. Böyle level'ları var günahların da. Bu çok Doğru. önemli. Her Doğru. zaman olacaksınız ve iyiliğe iyilikle karşılık. Size kötülük mü yapıldı? Bakın size taş mı attılar? Gerçekten ekmek verin. Ekmek verin. Bunu böyle bilin. Allah sizi daha çok sevecek. Allah size daha çok yardım edecek. Gerçekten. Teşekkür Ağzına sağlık. Ne güzel konuşuyorsun İpek Hanım diye yazıyorlar. Öyle bana diyorlar ki "Bilal abi ne olursun bak seninle bir konuyu tartışacağım şu an." Tamam. Çevremdeki bütün arkadaşlarım bana ne diyor biliyor musun? Ne "Neden diyor? onu affettin? Neden bu kız arkadaşını affettin? İşte şu kız arkadaşın sana bunu yaptı. Niye affettin? Niçin bunu yaptın?" Yıllardır hayatım affetmekle geçti. Zararını gördün mü? Hayır, görmedim. Çünkü ben onu affederken zaten aslında Allah için affediyorum. Ne Benim güzel. affetmem önemli değil. Onu Rabbimin, Yaradan'ın affetmesi önemli. Ne güzel. Ne Beni güzel. Çok eleştiriyorlar, beni eleştirmesin kimse. Çünkü neden? Ben affederim ki o sevgiyi evrene gönderdiğim zaman zaten Allah'tan daha büyük güzellikler gelir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden siz de her zaman affedici olun. Affedin ne olacak ki? En büyük erdemliktir. Ne kaybedeceksiniz ki affetmekle? çok İkincilik çok kötü bir şey. Hele kötülük, kötü kalp daha bir kötü bir şey. Siz ne kadar kalbinizi iyi tutarsanız, ne kadar güzel şeyler yaparsanız, özellikle insanlarla ilgili dostluklarınızı, arkadaşlıklarınızı, bu evlilik de olabilir, her şeyle alakalı yardım elinizi uzatın insanlara, bütün insanlara. Bu fakirlere olabilir, işte ne bileyim düşkünlere olabilir, sağlık sorunu olanlara olabilir. Göreceksiniz, bakın bunu yaşayacaksınız. Rabbim size yaşatacak, emin olun. Bunun karşılığını göreceksiniz Allah'tan. ağzına sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum Amin. sevgili İpek. Bir saati geride Ahmet bıraktık. Yardım yazmış bu arada. Hı, Merhaba İpek Hanım. Efendim Ahmet Bey buyurun yazabilirsiniz. Onu da çok severim. Çok değerli benim Kıbrıs'tan aslında arkadaşım öyle öyle söyleyeyim. mi? Evet Evet. İrem'le ikisi benim arkadaşlarım onlar. Dolayısıyla onlar da yeni evlendiler. O çok inanırlar. İnanılmaz inanırlar enerjilere. İnanılmaz. Ben bana saygı duyup da beni dinleyen, gerçekten enerjilerle ayakta kalmaya çalışan danışanlarım olsun, senin danışanların olsun hepsini ben saygıyla gerçekten karşılıyorum, öyle söyleyeyim. Ben de sizi seviyorum Ahmetciğim. Sormak istediğin bir şey var mı? Afra'yla ilgili, Mert'le ilgili? Sakın bana Sormak istediğim bir şey yok. Çok güzel şeyler söyledin her ikisiyle ilgili de. Teşekkür ediyorum. Bu arada rica İpek ederim. Hanım'a sormak istediğiniz soruları kendisine özelden de yazıp sorabilirsiniz Instagram Yani bana hesabından. Bir özelden daha derken söylesene Instagram numarayı hesabını. Bir daha diyorlarsa bir Bilal daha abi. söylesene Instagram hesabını. Eğer diyorum ki bak, eğer diyorsa
İşte ben 40 yaşına kadar geldim, evlenemedim. Neden evlenemiyorum İpek Hanım? Yahut diyorsa üzerimde neden kötü enerji var? İpek Hanım hiç mutlu değilim. İpek Hanım şuyum buyum. Gerçekten ya da boşanmak üzereyim. Özel hayatımda şu var. Eşimle iyi olacak mıyız? Hayatımda kim? Özel hayatınla alakalı. Çocuklarınla alakalı. Kısacası yaşadığın hayatınla alakalı. Ne düşünüyorsan ya da ne sormak istiyorsan bana ulaşmak gerçekten zor değil. Benim Instagram adresim İpek alt tire astro. İpek alt tire Astro. Astro. Evet. Thank Astro. you so much. Thank you so much Bruna. Bunu yazabilirsiniz ya da Facebook adresimde İpek Ünlü Koç, İpek Can Bulat olarak da arayabilirsiniz ama emin olun fake adres olmadığına. Çünkü yıllardır böyle taklit etmeye çalışan fake'ler var. Onu da bilin. Bana ulaştığınız yani doğum haritası ile ilgili sormak istediğiniz varsa eğer, kötü enerji, blokaj, ne öğrenmek istiyorsanız enerjiyle, astrolojiyle ilgili sorabilir, danışabilirsiniz. Ben buradayım yani. Bakın şu andaki ne kadar yakınsak gene yakınım. Instagram hesabı çıkmıyor. Kaç kere denedim başka hesaplardan da. Çiğdemciğim Instagram hesabım çıkar. Bilal abi takip ediyorsanız zaten kendisi beni etiketlediğinde çıkıyor. İpek Astro diye. Çıkmaması imkansız. Tabii Çıkar. tabii. Postun altına bakın. Son Postun postun altına altına. bak İpek Astro ya da İpek Son, Ünlü Koç. son Anladınız mı? benim ana sayfamda Instagram'da son postumun altına bakın. Tanıtım, İpek'le Evet, tanıtım orada postu. bakın yazın yani yapın. Orada var. Diyorsanız hayatınız ve çok eğer gerçekten ilgiliyseniz astrolojiyle ki yakında zaten Bilal abiyle beni YouTube'da değil de yerel bir TV kanalında da göreceksiniz. O yüzden dolayı eğer tabii olumlu değerlendirirsek bu teklifleri bilemiyorum. Bilal abiyle daha hiç bir araya gelip de görüşemedik, konuşamadık. O zaman daha güzel yorumlara açık olacağız. Her şey olabilir. Evet. Hayatta her şey olabilir. Biz Bak çok güzel bir şey geldi. Mert Ramazan Demir tiyatroya hazırlanıyormuş. Mert 10 parmağında 10 hüner. Aynen öyle. Aynen öyle. 10 parmağında 10 hüner. Aynen öyle. Evet. aynen öyle. Aynen öyle. Mert başarılı olacak mı? Sen ona baktın aslında. Yani bakın bir şey söyleyeceğim. Mert öyle bu tiyatro olayı aslında bir geçiş. Mert zaten kendini ispat etti. Mert'in bundan sonraki projeleri olmayabilir. Mert'e gelecek teklifleri olacak. Çünkü Mert asla bu projelere hayır demeyecek. Onun çalıştığı yapımcıyı da ben araştırdım. İnanılmaz büyük bir mutluluk, çok büyük bir başarıyla birlikte var olacaklar. Dolayısıyla ben çok fazla iyi şeyler konuşmak istemiyorum. Ben enerjilere çok inanıyorum. Burada çünkü sadece Mert'i kollayanlar değil, Mert için anti yazanlar da var. Var Ben var. Mert'i çok seviyorum, Afra'yı da çok seviyorum. Oradan bunlara da böyle gönderiyorum. Kalbim de onlar için çarpıyor ve biliyorum, inanıyorum ki inanılmaz güzel yerlere gelecekler. Onlar geçmişteki, böyle şahlanıp da sonradan böyle sönenler yahut yok olanlar gibi olmayacaklar. Her zaman hayatımızda olacaklar. Çok iyi bir aktör olacak Türkiye'de, çok da konuşulacak Mert, öyle söyleyeyim. Canım İpek çok teşekkür ediyorum yayınıma renk kattığın için. Sevgili İpek'le bir dahaki buluşmamız Salı günü değil mi İpek? Biz Hafta salı ve cuma günleri buradayız aslında. evet. Pardon. Evet, evet, salı cumaydı ama ben Tamam. özür dileyerek salı günü hastalandım. Hatta sesim hala daha kısık. Geçmiş olsun. Geçmiş Dolayısıyla olsun. evet, kısık. O açıdan dolayı ama daha büyük bir güçle, enerjiyle çok değişik konularla karşınıza geleceğiz salı günü. Hiç merak etmeyin. İnşallah. Buradan Bilal Özcan TV'den ayrılmayın. Lütfen ben buradan da kendim de siz de paylaşın. Sosyal medyalarda varsa eğer takipçileriniz yazın. Salı cuma biz yayınımız var ama bir dakika bu arada haksızlık etmek istemiyorum. Diğer günlerde biliyorsun Onur Akay'la birlikte yayın Ah yapıyoruz. canım. Onun da Muhteşem. sana çok selamı var. Onur çok Seni çok kültürlü, öpüyor. çok Senin donanımlı. selamını ilettim kendisine. Sana çok selam var. Çok öpüyorum dedi. Biliyorum, biliyorum. Tanıştık sayende. Bir defa Onur daha böyle çok donanımlı bu konuda. Estağfurullah. Tamamıyla magazinci o, öyle söyleyeyim. Yani tamamen böyle kendini artık bu işin içinde bulmuş. Yani astrolojiyle birlikte sadece magazin dünyasında olan ve dönen insanlar hakkında yorum yapabiliyorum. Bundan sonra da sizlerle birlikte olacağız dediğimiz gibi salı cuma. Ayrılmayın oldu mu? Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Güzel hafta sonları diliyorum. Çoluğunuz çocuğunuzla ilgili olarak çok büyük mutluluklar, güzel enerjileri buradan gönderiyorum size. Sevgiler. Dostlar iyi akşamlar hepinize. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğen yapmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen dostlar arasında abone olmayı düşünenler varsa ve bunu gerçekleştirirlerse de minnettar kalırım kendilerine. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.